Kanalımdan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün 7 Kasım yani PlayStation 5 Pro satışa çıktı. Ben bir süredir Hırvatistan'dayım, Zagreb'teyim. Türkiye'ye dönmeden önce de PlayStation 5 Pro'yu buradan satın almaya karar verdim. Çünkü biliyorsunuz 50.000 TL gibi anormal bir fiyatla duyuruldu PlayStation 5 Türkiye'de. Avrupa fiyatına baktığımızda da 800 Euro, yani yaklaşık 29.500 TL civarı bir fiyata sahip. Tabii tax free iadesiyle beraber çok daha uygun hale gelecek. Yani neredeyse %40 belki Türkiye'ye göre ucuz hale gelecek. Ben de bu fırsatı değerlendirmek istedim açıkçası ve bu ilk anı PlayStation 5 Pro satın alma kısmında böyle bir video haline getirmek istedim. Şimdi dilerseniz mağazaya doğru yola çıkalım. PlayStation 5 Pro'yu satın alalım. Daha sonrasında eve döndüğümde de kutu açılış videosuyla beraber PlayStation 5 Pro ile alakalı ilk izlenimlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Hadi yola çıkalım o zaman. Zagreb'de oldukça sisli ve serin bir hava var bugün. Bayağı soğuk arkadaşlar, bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi bulunduğum yere yakın bir alışveriş merkezine gidiyorum. Orada Sancta Domenica isimli bir teknoloji mağazasından PlayStation 5 Pro'yu satın alacağım. Biliyorsunuz PlayStation 5 Pro çok fazla tartışmayla beraber hayatımıza girdi. Teknik özellikler noktasında sadece GPU, depolama ve Wi-Fi 7 desteğiyle birlikte geliyor. Bunun dışında optik disk sürücüsünün olmayışı çok büyük bir eksi PlayStation 5 Pro ile alakalı. Ve gerçekten tartışmalara açık bir oyun konsolu. Açıkçası Hırvatistan'da olmasam veya Avrupa'da şu anda olmasam PlayStation 5 Pro'yu kesinlikle almayı düşünmezdim. 50.000 TL şu anda Türkiye'de verilmesi gereken bir rakam değil. Çok pahalı gerçekten. Ama biliyorsunuz vergiler, KDV, ÖTV, ek gümrük vergisi, kar marjı gibi şeyler de işin içine girince maalesef bu rakamlar kaçınılmaz hale geliyor. Bu da ülkemizin bir sorunu aslına bakarsanız. Sony'nin veya PlayStation'ın veya Bilcom'un değil. Ama yapacak bir şey yok. Ben hiçbir koşulda 50.000 TL'ye bir oyun konsolu almam arkadaşlar. Evimde şu anda zaten bir PlayStation 5 var. PlayStation 5'i de zaten Türkiye'ye döndüğümde satacağım. Böylelikle aslında buradaki PlayStation 5 Pro yatırımım çok daha mantıklı bir hale gelecek. Evet, hava gerçekten soğuk. Şimdi yavaş yavaş ilerliyorum mağazaya doğru. Tax free iadesiyle beraber 700 Euro'nun altında bir rakama denk gelecek arkadaşlar PlayStation 5 Pro benim için. Yani baktığınız zaman gerçekten çok iyi bir rakama geliyor. Çünkü Türkiye'deki satış fiyatı 50.000 TL ve Euro bazına çevirdiğiniz zaman 1350 Euro gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Yani Euro kıyaslaması yaptığımız zaman Avrupa'ya göre 500 Euro daha pahalı arkadaşlar. Yani az önce bahsettiğim sebeplerden ötürü 500 Euro daha pahalı ki gerçekten büyük bir rakam yani. Şimdi PlayStation 5 Pro ile alakalı da biraz konuşalım istiyorsanız. GPU tarafında önemli güçlendirmeler var. İşte Ray Tracing performansı arttırılmış. PSSR isimli bir teknolojiyle beraber bilgisayarda gördüğümüz DLSS, FSR gibi teknolojiler de konsola dahil edilmiş durumda. Ancak bunun dışında GPU tarafında bu geliştirmeler varken CPU tarafında maalesef hiçbir şey yok. CPU aynı CPU. Bu özellikle GTA 6 gibi veya açık dünya oyunlarında NPC'lerin çok olduğu ya da işlemci tarafında işlem hesaplamalarının fazla olduğu oyunlarda PlayStation 5 Pro'nun çok da verimli olmayacağını söyleyecek bir noktaya getiriyor konuyu. Ama göreceğiz aldığımızda. Konsol kıyaslaması burada yapamayacağım maalesef. Türkiye'ye döndüğümde PlayStation 5 ile 5 Pro'yu mutlaka yan yana getireceğim. Ama burada ilk satın alım, sonrasında kurulum, kutu açılışı gibi detaylarla karşınızda olacağım. Evet, şimdi City Center alışveriş merkezine geldim. Burada dediğim gibi Sancta Domenica mağazasına gideceğim. Türkiye'deki zincir mağazalar gibi düşünebilirsiniz Sancta Domenica'yı. Bu arada bu videoda herhangi bir sponsorluk yok. Herhangi bir işbirliği yok. Kendi paramla satın alacağım ve bol bol eleştireceğim arkadaşlar, haberiniz olsun. Kutu içeriğinden başlayıp fiyatına kadar.
Sancta Dominica şurada arkadaşlar. Şimdi girelim. PlayStation 5 Pro'muzu alalım. Buraya hazır gelmişken sizlere birazcık fiyatlardan da bahsedeyim arkadaşlar. Gamepad'ler şu anda 75 euro bandına ulaşmış durumda. Yakın zamanda zam geldiği için normalde daha uygundu burada. 219 euro Pulse Explore kulaklık. Yine 220 euro PlayStation Portal. Aldığım en lüzumsuz cihazlardan bir tanesi oldu. Şu DualSense Edge'i çok istiyorum ama 240 euro şu anda bir Gamepad'e vermek için çok mantıklı değil. Tabii Türkiye kıyaslandığı zaman fiyat farkı anormal bir duruma geliyor. Kasaya doğru ilerleyelim o zaman. PlayStation 5 Pro'muzu almak için. Şöyle. Evet. PlayStation 5 Pro şu an karşıda beni bekliyor arkadaşlar. Şunu göstereyim. Güzel. Evet, PlayStation 5 Pro karşınızda. Herhalde Türkiye'deki ilk videolardan bir tanesi olacak. En azından sponsorsuz olduğunu söyleyebilirim yani. Evet, gerçekten çok heyecanlıyım. Şimdi birazdan ödeme aşamalarını gerçekleştireceğim ve sonrasında da eve dönüp kutu açılış videosunu yayınlayacağım arkadaşlar. Evet, şimdi pasaportumuzu da vereceğiz ve nakit vereceğiz arkadaşlar. Şu güzel aleti bir de tax free yapacağız. Tax free ile birlikte satın alacağız. Şöyle koyalım. Burada bir de güzel bir indirim aldık. 800 euroluk cihaz 750 euroya düştü arkadaşlar. 50 euroluk indirimle beraber PlayStation 5 Pro'yu alıyoruz. Tabii tax free'yi de göreceğiz birazdan ne kadar olduğunu. Şöyle koyalım. Evet, dokümanları da vereceğiz. 755 euro vereceğim ve PlayStation 5 Pro'yu satın alacağım. Şöyle göstereyim. Hazır bekliyor. Pasaport işlemleri de yapılacak. Şöyle bırakayım. Teşekkürler. Thank you. Arkadaşlar şu belgeyle beraber de tax free dokümanları oluşturulacak. Tax free oranını birazdan size söyleyeceğim. Bu da para üstümüz. PlayStation 5 Pro beni bekliyor. Arkadaşlar 750 euroya satın aldım PlayStation 5 Pro'yu ve tax free iadesi de 108 euro olarak çıktı. Şahane. Yani müthiş bir fiyata denk geldi. Türkiye'nin yarı fiyatına geldiğini söyleyebilirim. Şimdi birazdan işlemler tamamlanacak. Koşa koşa eve gideceğim ve kutu açılışını yapacağız. O zaman yola çıkalım arkadaşlar. PlayStation 5 Pro'yu satın aldık. Gidiyoruz. 750 euroya düştü. Burada güzel küçük bir indirimle beraber 750 euro ödedim. 108 euro da KDV iadesi, daha doğrusu tax free olacak arkadaşlar. Gayet iyi bir fiyata denk geliyor. Bu rakamları zaten ekranda göreceksiniz şimdi. Eve kadar beklemek istemedim. Hesaplamayı yaptım arkadaşlar. Şimdi 800 euroydu fiyatı. %6 bir özel bir indirim geldi. Bu indirimin sonrasında da 750 euroya falan düştü yaklaşık olarak fiyatı. 108 euro tax free ile beraber de 23.600 TL gibi bir rakama PlayStation 5 Pro'yu aldım. 23.600 arkadaşlar. Türkiye fiyatının yarısından daha ucuza denk geldi. Artık eve gitme vakti. Evet, eve geldik. Şimdi PlayStation 5 Pro'yu kutusundan çıkarmadan önce
kutunun üzerindeki bazı detaylardan sizlere bahsedeceğim. Sonrasında ise kutu açılışını hep birlikte yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir poşetten bir çıkartalım. Evet şöyle. Bunlar tax free için gerekli dokümanlar. Bunlar çok önemli. Havalimanında bunları kontrol edecekler. Tax free onayını vermek için. Evet şimdi PlayStation 5 Pro'nun kutusuyla şöyle bir sizleri tanıştırayım. Gördüğünüz gibi siyah tasarımlı bir kutu var. 4K 120 kare saniye HDR vurgusu ve şurada da arkadaşlar disk yok diyor. Yani bu 800 euroluk cihazda maalesef optik CD sürücü ya da Blu-ray okuyucusu yok. Onu da belirtmiş olalım. PlayStation 5 Pro ibaresi. Arka tarafa baktığımızda da cihazın yeniliklerini gösteren bazı detaylar mevcut. PlayStation Spectral Super Resolution, yani bu DLSS ve FSR teknolojilerinin PlayStation versiyonu diyebiliriz. Oyunların daha iyi optimize edilmesi için artırılmış deneyim, bundan bahsediyor. Burada tabi hızlandırılmış GPU, güçlendirilmiş GPU detayı mevcut. Advanced Ray Tracing ise PlayStation 5 Pro ile alakalı en çok konuşulan şeylerden bir tanesi. Ray Tracing konusunda bu cihaz önceki nesillere kıyasla çok daha fazla şeyler sunabilecekmiş iddialara göre. Tabi oyunlarında buna göre optimize edilmesi gerekiyor. Yan tarafa baktığımızda ise 2 TB'lık disk kapasitesini görüyoruz. İlk defa PlayStation Pro'da, daha doğrusu bir PlayStation 5 serisinde ilk defa 2 TB'lık diske geçildi. Ancak dediğim gibi CD sürücü yok, optik disk okuyucusu yok. Elinizde PlayStation Slim'le birlikte aldığınız bir optik disk okuyucusu varsa buna takabilirsiniz. Onun dışında haricten satın almanız gerekecek. Evet, kutuda başka bir şey var mı konuşulması gereken bilmiyorum ama kutu genel olarak bu şekilde. Şimdi dilerseniz bu canavarı kutusundan çıkartalım. PlayStation 5 Pro'yu masaya yatırdık. Şimdi dilerseniz kutusundan çıkartalım. Tasarımına yakından bakalım. Kutu içeriğinde neler var onlara bakalım. Sonrasında da kurulumunu gerçekleştirelim. Evet. Şöyle kaldırıyoruz. Ben şuradaki bantları ısıttım arkadaşlar. Çünkü tekrar kapatacağım. Daha sonrasında ihtiyacım olacak bunu kapatmaya. Tax free için kontrollerden geçme ihtimali mevcut. Evet, kutuyu şöyle bir açıyoruz. Evet, şimdi karşımıza ilk olarak bu gördüğünüz güç kablosu çıktı. Herhangi bir ekstra bir durumu yok. Burada PlayStation Slim modelinden, 5 Slim modelinden de alışık olduğumuz plastik bacaklar çıktı arkadaşlar. Onları da şöyle göstereyim. Yani çok ucuz duruyorlar. Şöyle bir makinede daha kaliteli bir şeyler olabilirmiş sanki. Bunu cihazın alt tarafına yerleştiriyoruz. O şekilde işlem görüyor. Şöyle devam edelim. Galiba her şeyi buraya koymuşlar arkadaşlar. Şöyle bakalım burada ne var. DualSense var arkadaşlar burada da. Yani en azından Pro gibi bir modelde DualSense yerine bence DualSense Edge de olabilirdi. Yani bu cihaz 800 euro arkadaşlar. Türkiye'de de 50.000 TL. Yani standart bir gamepad yerine en azından şöyle bir şey DualSense Edge koyabilirlermiş. Nacizane yorumum. Bunu eleştiriyorum. Şunu da koyalım şöyle. Evet. Devam ediyoruz. Buradan da 2 tane daha kablo çıktı. Evet, bu kablolar arkadaşlar HDMI 2.1 destekli. Yani 120 kare saniye 4K bu çözünürlükleri almak için bu kabloyu kullanmanız lazım. Tabii bu kabloyu taktığınız cihazın da bu çözünürlük ve hızları desteklemesi gerekiyor. Type-C'den Type-C'ye bir data kablosu, şarj kablosu. Kutu içeriği bu şekilde arkadaşlar. Şimdi dilerseniz PlayStation 5 Pro'yu da artık çıkartalım kutusundan. Herhalde şuradan açacağız. Şöyle çok dağıtmadan çıkarmaya çalışıyorum çünkü toplamam gerekecek işler bittikten sonra. Evet, PlayStation 5 Pro'dan önce kullanım kılavuzları karşımıza çıkıyor. Hızlı başlangıç kılavuzu. Şöyle onları da gösterelim. Safety Guide gibi özellikler mevcut. Bunların bir tanesinde yanlış hatırlamıyorsam cihazın teknik verileri var arkadaşlar. Onlardan da sizlere bahsedeyim. Eğer hızlıca bulabilirsem. Şöyle bakalım neredeydi. Evet, Türkçe olan da var burada. Türkçe sayfası da var. Cihazın teknik özellikleri acaba nerede yazıyor? Bu sayfaların bir tanesinde olması lazım. Belki de bunda değil. Şöyle devam edelim. Güvenlik kılavuzu, güvenlik rehberi. Burada M.2 SSD cihazını nasıl takacağınızı gösteriyor size. Diskte değiştirmek isterseniz nasıl yapacağınızı her şeyi görebiliyorsunuz burada. Evet, 15. sayfada özellikler varmış. Bakalım. 15.
Evet, evet arkadaşlar. PlayStation 5 Pro'nun özellikleri bu şekilde okuyayım sizlere. İşlemci tarafında herhangi bir değişiklik yok. İşlemci aynı işlemci. Şöyle birazcık daha yaklaştırmak istiyorum. Grafik birimine baktığınız zaman GPU'daki yenilik burada karşımıza çıkıyor. RDNA desteği var. Yani RDNA temelli bir GPU güncellemesi var ama RDNA kaç olduğu, 3 mü, 4 mü, 2 mi onu yazmamışlar. 16.7 teraflops'luk bir işlem kapasitesi var bu yeni GPU'nun. O ek olarak depolama tarafında 16 GB GDDR6 bellek ve yine yeni olarak 2 GB'lık DDR5 bellek yine bu cihazda karşımıza çıkıyor. 2 TB'lık custom SSD var arkadaşlar. Cihazın içinde entegre bir SSD var. İkinci SSD'yi kendiniz takabiliyorsunuz. Onu da hemen söylemiş olalım. Bluetooth 5.1 yine burada olan şeylerden bir tanesi ve Wi-Fi 7 ile birlikte geliyor. Bu cihazın en önemli noktalarından bir tanesi bu. Wi-Fi 7 desteği arkadaşlar. Yenilik anlamında gelen şeylerden bir tanesi bu. Başka bir şey var mı burada dikkatimizi çeken? O zaman artık PlayStation 5 Pro'yu kutusundan çıkarma ve tasarımına yakından bakma vakti geldi diyebiliriz. Gel bakalım. Sanırım böyle yatırsam daha kolay çıkacak. Evet. Evet, PlayStation 5 Pro. Biraz zor da olsa kutusundan çıkıyor. İşte. Şöyle koyalım bakalım. Evet, şöyle yandaki şeyleri de bir ayıklayalım. Evet ve karşınızda PlayStation 5 Pro arkadaşlar. Adidas tasarımıyla birlikte geliyor. Gerçekten bunu niye yapmışlar? En azından şunu yapmışken böyle bir havalandırma kanalı yapsalar güzel olurmuş. Sadece görsel olarak bir detay arkadaşlar. Burada herhangi bir havalandırma söz konusu değil. Tasarım olarak yapılmış. Herhangi bir dokunuş sadece. Belki LED ışıklarla aydınlatılabilirmiş. O güzel olurmuş diye düşünüyorum. Düşündüğümden daha hafif bu arada. Gerçekten düşündüğümden daha hafif arkadaşlar. Ben daha ağır bir cihaz bekliyordum PlayStation 5 Pro dendiği zaman. Şöyle tasarımına birazcık daha yakından bakalım. İki tane Type-C girişimiz var. Ön tarafta bir tanesi Super Speed 10 gigabit desteğiyle birlikte geliyor. Diğeri normal Type-C şeklinde. Güç butonumuz burada. Yine parlak siyah kasayla birlikte geliyor şu ön taraf. Yani parmak izi ve çizilmelere sonuna kadar müsait olduğunu söylemek lazım. Şimdi bu cihazın kutusunda olmayan şeylerden bir tanesi de dikey stand arkadaşlar. Bakın 800 euroluk bir cihazın içinden disk sürücü çıkmıyor. Dikey stand çıkmıyor. Bunları ayrıca satın almanız gerekiyor ve bir dünya para. Yani bunları tekrar ayrıca satın aldığınızda yani Avrupa fiyatı bile 900 ve 900 eurolara yaklaşabiliyor. O yüzden bence hatalı bir karar olmuş. Şöyle birazcık daha yaklaşalım. Burada PlayStation ikonlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Kabartma şeklinde ikonlar yapmışlar. Cihazın arka tarafına bakalım. Cihazın arka tarafında güç kablosunun girdiği soket. 2 tane A tipi USB bağlantısı var. İkisi de 10 gigabit destekli. Ethernet portu ve HDMI 2.1 çıkışı var arkadaşlar. Arka tarafta bu şekilde. Ve Kensington kilidi var. Hiçbir işinize yaramayacak günün sonunda. Şuraya baktığınızda da PlayStation logosunu görüyorsunuz. Yine iki parça. PlayStation Slim'de olduğu gibi iki parça ama mat arkadaşlar. Bu güzel. Yani en azından kasa çizilmelere karşı birazcık daha dayanıklı olacak. Şöyle bir yanlamasına göstereyim nasıl durduğunu. Bunu bu şekilde kullanıyorsunuz. Şu bacakları da kullanmak için cihazı yatırdıktan sonra şu alt tarafı arkadaşlar buradaki bağlantı portlarını görüyorsunuz. Şöyle. Daha doğrusu bağlantı portu değil de burada iki tane soket var arkadaşlar. Küçük böyle yerleştiriyorsunuz. Şöyle göstereyim. İki tane delik var. Onlara bunları yerleştiriyorsunuz ve bu şekilde de standlar kendi yatay bir şekilde kullanmanızı sağlıyor. Ama yani şunun kutusundan dikey standı bile çıkarmak gerçekten Sony adına bence ayıp yani arkadaşlar. Gerçekten ayıp. Böyle bir cihazda bunun olmayışı gereksiz bir hamle yani. Şöyle kapakları nasıl çıkartıyoruz bir ona bakalım. Ya bu PlayStation'ın kapaklarını çıkarmak her zaman ölüm oldu arkadaşlar. Çok sert. Hani nereden nasıl yapacağınızı hamleyi kestiremiyorsunuz. Çıkardığınız zaman gerçekten çok böyle şey bir ses geliyor. Rahatsız edici bir ses geliyor. Kırmışsınız gibi bakın. Kırdım zannediyorsunuz yani. Burası fan bölgesi arkadaşlar. Oldukça büyük bir fan alanı var. Rengini de siyah yapmışlar kasayla uyumlu hale gelsin diye. Burada başka bir şey yok. Bunu dümdüz takıp çıkartıyoruz sanırım. Bu tarafa bakalım. Daha doğrusu cihazın alt kısmına bakalım arkadaşlar.
Orada neler var? Şöyle yine bir güç kullanmamız gerekecek bunları da açabilmek adına. Şunları bir ayıralım önce. Şöyle. Gerçekten çok zor. Arkadaşlar modüler bir kasa yapılıyor. Hani tak çıkarı kolay olsun diye. Ancak tak çıkarı kesinlikle kolay değil. Evet, burada da ikinci M2 yuvasını görüyorsunuz. Bende zaten başka bir M2 disk var arkadaşlar. 2 TB'lık. Onu da takacağım. Burada da fanın diğer tarafını görüyorsunuz bu şekilde. Şimdi bu kapağa da gelince arkadaşlar burada da disk yuvası görüyorsunuz. Burada disk, PlayStation 5 sliminizle birlikte bir diskiniz varsa veya yeni bir disk aldığınızda bunu doğrudan buraya takabiliyorsunuz. Tabii kendi kapağıyla birlikte geliyor. Burada da garanti bandı mevcut. Şimdi bu kasadaki yeniliklerden bir tanesi de arkadaşlar BIOS pilini artık çok daha kolay erişilebilir bir yere getirmişler. Yani uzun yıllar kullandığınızda BIOS pili sonlanabiliyor, bitebiliyor BIOS pili. Gerçekten çok uzun zaman geçmesi lazım ama eski modellerde bu kapağa ulaşmak için bütün cihazı dağıtmanız gerekiyordu. Şu anda öyle bir durum söz konusu değil. Bu bence en güzel yeniliklerden bir tanesi. Burada da BIOS pilini görüyorsunuz. Buradaki pin de dediğim gibi Blu-ray sürücüsünü aldığınız zaman buraya takabileceğiniz bir pin yuvası arkadaşlar. Doğrudan takarak oturtabiliyorsunuz. Evet, cihazın kutu açılışını ve tasarım detaylarını bu şekilde gördük arkadaşlar. Dilerseniz şimdi televizyona bağlayalım ve ilk ayarlarımıza da bir bakalım. Çünkü arayüzde de böyle bir iki tane önemli dokunuş var arkadaşlar. Onlardan da sizlere bahsetmek istiyorum. Şöyle yan yana Xbox Series X ile beraber PlayStation 5 Pro'yu göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle tasarımını görebilirsiniz. Biraz mesafeden göreyim. Aradaki boy farkı şöyle kendini net bir şekilde gösteriyor zaten. Tabii ki çok daha ince bir yapıya sahip ama yükseklik olarak bayağı bir yüksek olduğunu söylemek gerekiyor. Şimdi dilerseniz artık PlayStation 5 Pro'yu çalıştıralım. Evet, LED ışıklarımız da yandı. Oldukça güzel görünüyor arkadaşlar. Şöyle tam cepheden göstereyim. Şimdi televizyona geçme vakti. Şimdi ilk olarak gamepad'i konsola bağlıyoruz. Ve gamepad üzerindeki home butonuna basıyoruz arkadaşlar. Buradan dil ayarlarını yapacağız. Türkçe devam edelim. Ekran boyutunu ayarlayabiliyorsunuz öncelikle. HDR ayarı istiyor sizden. Burada en az görünür hale getirmeniz önemli. Beyaz ve parlaklık dengesini koruyabilmek adına. Böyle belli belirsiz geldiği noktada hemen şey yapacaksınız, değiştireceksiniz ayarı. Dinlenme modu için güç seçenekleri, düşük güç kullanımı, optimize deneyim. Burada farklı detaylarını görebiliyorsunuz. Burada da kendiniz özelleştirebilirsiniz. İlerleyelim. Asla okumadığımız sözleşme. Sistem yazılım güncellemesi. Devam diyelim. Şuradaki QR koduyla beraber güncellemede neler olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada PlayStation 5 Pro tasarım anlamında gerçekten çok şık duruyor arkadaşlar. Şu ince tasarım gerçekten hoş olmuş. Ama dediğim gibi kutu içerisinden disk sürücüsünün veya dikey standın çıkmaması gerçekten akıl alır gibi değil. Evet, şimdi burada kullanıcı girişi yapacağız. Bunun için PlayStation 5 uygulamasına giriyoruz arkadaşlar ve ayarlardan QR kodu okut seçeneğiyle. Hatta onu da şöyle göstereyim dilerseniz. Şurada ayarlara basıyorsunuz. Aşağıda QR kodunu okut seçeneği mevcut. Onaylaya basıyoruz. Ve girişimiz gerçekleşti. Bunu şimdilik geçiyorum. Konsol paylaşımı etkinleştirelim.
Evet, ilk ayarları da bu şekilde tamamladık. Başka bir konsoldan veri aktarımı. Yani şu anda aktarmakla uğraşmak istemiyorum açıkçası. İlk kurulumu tamamlayalım. Şimdilik yeterli. Yani PlayStation 5'e hoş geldiniz. En azından burada PlayStation 5 Pro diyebilirdim sevgili Sony. Özel bir yazılımı sunarak. Tanışma ekranı kısa bir süre önce yayınlandı. Biliyorsunuz burayı istediğiniz gibi düzenleyebiliyorsunuz. Burası bir widget alanı arkadaşlar. Bakın mesela konsol boş depolama alanı 1.87 TB olarak görünüyor. Şöyle baktığınızda diğer detayları görebiliyorsunuz. 1.86. Tabii ben buraya kendi diskimi de takacağım. 2 TB'lık diski. Toplamda 4 TB'lık bir kapasiteye ulaşacak. PlayStation 5 Pro benim için. Şöyle bir gezelim bakalım. Buralarda ekstra bir şey yok. Astros Playroom oyunu ön yüklü olarak geliyor. Bu bence güzel. En azından bir ikram olmuş. Medya içerikleri. Ayarlar kısmına geçelim. Ayarlar kısmında neler var bir onlara bakalım. Sistem ayarlarına geldik. Ekran video ayarları. Bakın bu önemli. PlayStation 4 oyunları için görüntü kalitesini iyileştir şeklinde bir seçenek var arkadaşlar. Artık PS4 oyunlarını boost yani iyileştirme şeklinde oynayabiliyorsunuz. Bazı oyunlarda daha kaliteli bir oyun deneyimi yaşamak için görüntü kalitesini arttırır şeklinde bir seçenek var. 120 Hz'lik çıkışı televizyonunuz destekliyorsa bunu sağlayabiliyor. 4K ve 8K video çıkış destekleri var arkadaşlar. Bazı oyunlarda 8K olacakmış ama tabii bu yakın zamanda olur mu? Orası tartışılır. Mevcut sinyale bakıyoruz. Şöyle 60 Hz gösteriyor şu anda. Otomatik dedik. 1440 bakın 8K çıkışına izin ver. Televizyonunuzda 8K varsa buradan 8K ayarını yapabiliyorsunuz. PlayStation 5 Pro ile birlikte. HDR açık, ekran açık, her şey burada karşınızda. Başka önemli ne var? Onlara bir bakalım. Sisteme girmiştik az önce. Burada HDMI ayarları mevcut. Şu an Zagreb'deyim. Saati ona göre belirledi. Depolamaya girmiştik zaten. Ses ayarları burada. Yine ses çıkışı vesaire. 3 boyutlu ses ayarlama her şey mevcut. Ekran ayarları. Bağlı cihazın desteklediği görüntüler. 1440p çıkış desteği. Şunu işaretleyelim bakalım. Oyun indirme işlerine başladıktan sonra bunu da kullanırız. Aksesuarlar alanı. Ekstra bir şey yok sanırım buralarda. Bakın burada PlayStation 5 Pro için çıkmış olan oyunların bir listesi var. Şu an ekranda gördüğünüz oyunların tamamı PlayStation 5 Pro Enhanced olarak kullanılabilir durumda. Mesela Last of Us 2. Bakın şurada sağ kısımda PS5 Pro Enhanced olarak yazıyor. Şurada da zaten görüyorsunuz. Bu oyunlar PlayStation 5 Pro'ya özel olarak iyileştirmeleri almış oyunlar. Yani açılış için fena sayılmaz. Ücretsiz PlayStation 5 güncellemesi. Ücretsiz değilmiş bu arada. 350 TL karşılığıymış arkadaşlar. Horizon Zero Dawn'un oyunu. Spider-Man Until Dawn. Yani şu oyunun 2500 lira olması gerçekten çok üzücü ya. Last of Us Part 1, Part 2, Demon's Souls, Ronin, Formula 1 24, Alan Wake. Bak Alan Wake'in bu güncellemeyi alması benim için önemli. Sevdiğim bir oyun çünkü. Resident Evil serisi, Assassin's Creed, Mirage. Evet, şimdi ben bunlardan bazılarını indirmeye başlayacağım. PSSR'la alakalı da tabii burada farklı detayları, bilgileri öğrenebiliyorsunuz. Performans verilerini öğrenebiliyorsunuz. Ray Tracing ile alakalı bilgiler var. Yani burada PlayStation 5 Pro için özel bir alan yapılmış arkadaşlar. Bunlardan istediğinizi indirip oyunları deneyimleyebilirsiniz ve ilerleyen dönemde daha fazla oyun da çıkacağı söyleniyor.
Evet, PlayStation 5 Pro ile alakalı herhalde ilk tecrübelerimiz bu şekilde. PlayStation 5 Pro'nun kutu açılışı, tasarım detayları ve ilk kurulum gibi aşamalarını sizlere bu videoda göstermeye çalıştım. Artık diğer detaylar, oyun performansı vesaire İstanbul'a döndüğümde sizlere daha fazla aktarmaya çalışacağım. Genel hatlarıyla özetlemek gerekirse ben tasarımı beğendim arkadaşlar. Oldukça güzel görünüyor. Şimdi buna itirazım yok ama Türkiye'de 50.000 TL oluşu gerçekten normal değil. Ben bu cihazı bugün tax free iadesini de aldığımda 23.600 TL'ye almış olacağım. İade geldiği zaman. Yarısından daha ucuz almış oluyorum Türkiye'deki fiyatla kıyaslandığında. 2. Bu cihazın kutusundan disk sürücüsünün çıkartılması kadar daha saçma bir şey yok. Hadi diyelim ki onu çıkardın çünkü 2 TB disk taktın diyelim. Ya dikey stand kalsa be arkadaş ya. Dikey standı satma yani, anladın mı? Şöyle bir makineye şuna 50.000 TL veren adam gidecek bunun için bir de disk sürücüsü alacak. Bir de dikey stand alacak arkadaşlar. Gerçekten yapmayın ya, hani olmamalı. Böyle bir şey gerçekten olmamalıymış yani. Ama yapacak bir şey yok. Sony'yi burada gerçekten eleştirmek lazım. Oyun geliştirmeleri konusunda gördüğünüz gibi PSN'de şu anda belli adette oyunlar mevcut. PlayStation 5 Pro Enhanced olarak görünen. Tabi bunlarla alakalı tecrübelerimi dediğim gibi şu an aktarmam çok zor. İlerleyen zamanlarda bolca paylaşım yapacağım bununla alakalı. O yüzden kanalıma da abone olmayı unutmayın. Ve şunu da söyleyebilirim arkadaşlar. Türkiye'den eğer mümkünse almayın. Yani yurt dışından bir şekilde getirtebiliyorsanız bence öyle bir şey yapabilirsiniz. PlayStation 5'iniz varsa çok acil bir değişiklik veya güncelleme gereği bence yok. Yani ben dediğim gibi yarı fiyatına geldi diye aldım. Yani Türkiye'den 50.000 TL verip bu cihazı asla almam arkadaşlar. Çok net söylüyorum bakın. 50.000 TL etmez. Yani 50.000 TL buna vermek yerine Türkiye'de orta seviye, orta üst seviye belki 4070'li bir bilgisayar toplayabilirsiniz. Hani o yüzden bu kısmı tekrardan yorumlamakta fayda var. Ama dediğim gibi ben 25 bin liranın altına mal ettim bunu. O yüzden benim için bir kayıp değil. Elimdeki PlayStation 5'i de satacağım zaten. Gerçekten çok uygun bir noktaya gelecek benim için. PlayStation 5 Pro ile alakalı anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Dediğim gibi diğer detayları artık YouTube kanalımda ilerleyen günlerde PlayStation 5'te karşılaştırması, Xbox Series X'e karşılaştırması gibi detaylarla sizlere aktarmaya çalışacağım. Umarım sizler için keyifli bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Oyun sever arkadaşlarınızla da bu videoyu mutlaka paylaşın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.